Merhaba, hoş geldiniz. Bu sefer tam vaktinde açtım, açıkçası. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Evet, bakıyorum mesajlara. Normalde 40 tane mesaj yazarsınız. Nasılsınız? Ses gelmiyor mu? Evet. Yok, masal diye başlık attım hızla. Hoş geldiniz ama masal okumayacağım tabii ki. Dertleşme ve sohbet dedim başlık olarak zaten. Yani lütfen buna yönelik düşünün. Başka şey düşünmeyin. İnsanlar yani konuşmak, sohbet istiyordu. Aslında kafayı dağıtmak isteseniz de yine de konuşacağımız şeyler de belli açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkesin tabii psikolojisi bir garip. Yani şöyle, kimisinde korkular oldu, kimisinde bir öfke çıktı, kimisinde üzüntü var. Yani herkes farklı şekilde dışa vuruyor. E, Yani kimisinde diyorum ya anksiyete oldu. İstanbul'da olsa ne olacak diye sinir krizleri. Tabii ki üzülüyor da insanları gördükçe. Kimi kimselerde öfke patlamaları çıkıyor. Kimi insanlara bakıyorsun sadece eleştiri paylaşıyor. Kimi sadece yardım paylaşıyor ve işe de yarıyor. Yani türlü türlü şekilde insanlarda tepki çıktı. Yani en başta zaten yapmamız gereken bir işe yaraması, derman olması diyebilirim. Teşekkür ederim. Ee, Açıkçası benim yapmak istediğim şey yani ben bağış yapsam da bunu açıkçası zaten yaptım. Bu beni ilgilendirir. Herkese şey yapmadım yani. Hani kampanya yapıyoruz falan diye. Bir de buradan zaten yapamam. Çünkü YouTube'dan benim evime daha şifre gelmedi. Ben 2 aydır bekliyorum. Yani evime şifre gelmediği için ben YouTube'dan bir şey kazanamıyorum şu anda. Para birikse de. Yani o yüzden de öncelikle yani dediğim gibi ben de elimden geldiğince yaptım bir şeyler ama ben her şeyden önce bir ressamım. Yani asıl istediğim ben ve bazı ressam arkadaşlarımı, ulaşabildiğim kimseleri de dahil edip bir organizasyon yapabiliriz. Yani ve şey olur bu da uluslararası olsun istiyorum. Çünkü Türkiye'de zaten yardım yapması gereken kişiler yardım yaptı. Ellerinden geldiğince yapıyorlar da. Ama bizim dışarıdan gelen paraya ihtiyacımız var. Yani ben nedir? Sanatım var. Sanatımla bir şeyler yapabilirim. Ben bir resim koyarım, başka arkadaşlarım koyar. Bir sergi olur, sergi olmuyorsa çok fazla resim varsa bu da mantıklı. Yani ben bunu uluslararası olsun istiyorum bu şeyi. Yani bir müzayede olsa ve o resimlerin satışından gelen para deprem e, depremzedelere ayrılsa mesela böyle bir şey düşünüyorum istiyorum. Yani şöyle bir şey deprem temalı resim derken şu değil. Hep vardır. İnsanlar şimdi yıkıntı şeylerini, görsellerini, videolarını paylaşıyorlar. Arkasına hüzünlü bir müzik koyuyorlar. Oldu sana paylaşım. Yani bu bana bilmiyorum yani şey geliyor. Bu kadar sanki romantize etmek gibi geliyor. Yani biz burada şey yapmıyoruz. O daha sonradan yapılabilecek bir şey. Ha soyut olabilir. Yusuf Tak yapmış bir resim paylaşmış da. Ben bir süredir düşünüyorum. Benim de düşündüğüm o bir zeytin tarlası var ya. Zeytin tarlası ortadan ikiye ayrılmış. Şey olmuş zeytin tarlası. Böyle bir vadi oluşmuş orada. Bana o şunu çağrıştırdı. Yani şey e,
nasıl desem, hani toplumda da bir kutuplaşma var ya, insanlar ikiye ayrıldı, ayrışmalar oldu. Yani öyle bir ayrışmayı gösteriyordu. Yani doğanın da bir tezahürü çıkmış gibiydi. Yani insanlar da birbiriyle kavga halinde, yerde yarılmış, çatlamış artık. Bir dakika, hangi akımı takibi? Ha, resim. Teşekkür ederim. Ha, yorumlara da bakacağım. Ya yansıma yapıyor da gözlerim ağrıyor yani. Şey, başım ağrıyor, gözüm ağrıyor. Belki de baktıracağım, o yüzden taktım. Bu ışık rahatsız ediyor. Evet, üşüyorum da ya. Şu günlerde daha üşüyorum. Yani hem hava soğuk hem de belki ruhum üşüyor da üşüyorum. Bilmiyorum. Azıcık böyle şey yapayım ama yani dediğim gibi eee, şöyle biraz yorumlara bakıyorum. Yani benim düşündüğüm şey, ne diyecektim? Ya benim düşündüğüm ha böyle bir şeydi. Yani bir sanatla bir şey yapalım ha, ve ben o mesela bana vadi, o ortadan ayrılmış hem de zeytin ağaçlarıyla dolu olan vadi böyle çok şey anlattı. Bir tane de yukarıdan yine drone'la çekilmiş tarlalar falan var. Yani ben biraz daha böyle soyut düşünüyorum. Yani şey yapmak değil. Ağlayan bir insanın, hani ki ben portrede oldukça iyiyim. Hani ağlayan bir insanı resmetmek, yani onu olduğu gibi resmetmek, zaten bunun için fotoğraf var. Bunu koyuyorsun. Fotoğraflara yorum da yapmışlardı Oksijen gazetesinde. Şok oldum. Yani zaten o fotoğraf her şeyi anlatıyor. Fotoğrafın dili yoktur, biz dillendirdik diyor. Nasıl yani? Fotoğrafın dili vardır, bal gibi vardır. Yani o yüzden de bunları böyle hemen haldır haldır olmuyor. Yani önce durumu fark etmek, idrak etmek, zaman gelince de bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani şey gibi, yani Cumhuriyet'in 100. yılında, 100. yılının gelmek, o yaklaşmakta olduğu şu zamanlarda şey oldu resmen. Yani böyle Kurtuluş Savaşı gibi bir durum oldu. Yani ölenlerin sayısına falan bakarsan, o zamanki nüfus ve buna göre de düşünürseniz, ne tür yorumlar siliniyor bilmiyorum. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan resim mezunuyum. Sanat tarihi de okumuştum bir sene. Mimar Sinan resim ve Mimar Sinan yüksek lisans resim. Yok, şekerle falan ilgili değil ya. Yani doğru kullanmak da lazım tabii o parayı, dışarıdan gelecek. Yani böyle işte. Biraz böyle de şey yapmak istedim. TV'lerde, sosyal medya. Ha, ya şey gördüm, bir tane dizi oyuncusu kız çıkmış da gelmeyin falan diyor. Kafası iyi gibi konuşuyor. Yani oraya gidip sırf gözükmek için gidenler de vardır artık şimdiki şeyde. İnsanlara yardım edenlere laf etmek istemiyorum. Ya mesela MasterChef'deki jüri Mehmet Şef çok iyi işler yapıyor. Bir sürü de insanlar gitmiş. Çok düzgün organizasyon yapıyorlar. Hani kimi diyor reklam oluyor, ama olsun, reklam oluyor. Biri geliyor, reklamımız çıktı diyor. Başkaları da bir şeye bağışlıyor. Yani bu bir şeydir. Taşın altına elini sokmaktır. O yüzden böyle şeyler önemli, ama bir önemli kısmı da bunu devam ettirmek. Çünkü e, yani dediğim gibi, hani ilk hafta, ilk 15 gün, 20 gün oluyor geliyor da, bakalım daha sonra ne olacak? Ben eğitim aslında verebilirim. Özel ders veriyorum, özel resim dersi. Anladım, ama şu an başka şey konuşuyoruz. Hediyeler için de teşekkür ederim. Evet, bana mail atabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. Bakayım, uygun görürsem eğer. Böyle diyeyim. Biraz sıcak bir şeyler içmede gereği duyuyorum da. Şimdi benim mail adresim YouTube'da var. Yani YouTube'daki profilden mail adresini bulabilirsiniz. Ben üstte direkt yorumlar kısmının en üstüne mail adresimi yazıyorum. Diğer
masalların olduğu playlistleri falan yazıyorum, koyuyorum. Diğer sosyal medya bağlantılarımı koyuyorum. Biraz incelerseniz hepsini görürsünüz. Evet, aynı zamanda kitabımda var. Aslında bir kitaba başlamıştım ama pek yani konsantrasyonum tabii dağıldı. Yani sürdürmek daha farklı bir şey. Şu sıra daha çok resim yapmak istiyorum. Çünkü düşünüyorum, evet, resimler böyle bir faydası olabilir. Allah Allah, bu ışık mi oldu, gitti mi? Hı, evet. Şimdi ben yayında falan sorun yok. Evet. Yani her şeyi göremiyorum. Deutschland diyor. Almanya'dan da izleyenler var. Size bugün evet, kitap okuyacağım. Ama masal değil açıkçası. Hiç tahmin de etmezsiniz. Ben bunu bir kısmını Instagram'da da okumak istiyorum. Burada da e, Yunus Emre'nin Nasihat kitabı diye bir kitabı varmış. Ben ekranım niye kararıyor bunu anlamıyorum. Yayındayım, bir sıkıntı yok ama ekranda kararma oluyor. Ve yayın gitti mi diyorum. İkide bir buraya bakıyorum. Evet. Nasihat kitabı diye bir kitabı varmış. Ve açıkçası ilgilenirim. Hakkındaki her şeyi izlerim. Kitap, yani divanı okumaya çalışıyordum. Parça parça bakmıştım. Çok şiir insanı değilim. Bu nasihat kitabı çok güzel, ilginç ve ben başındaki bir kısmı okudum. Allah Allah, anlamadığım bir şekilde kararıyor ekran ve ben yayın gitti sanıyorum. Şöyle bir şey, Kabala'da Yahudi mistisizmi ve e, nasıl diyeyim, Yahudi Yahudi tasavvufu denebilir. Arada donuyor ekran, değil mi? Ve ben okuyacağım ama galiba bunu bir dahaki sefere yapalım. Çünkü ekranım kararıyor ve o zaman yayın donuyor olabilir diye çekiniyorum. Ben tüm dinlere inanıyorum açıkçası. Yani benim için tek Allah var ve tüm peygamberleri de kabul ediyorum. Gitti geldi yayın, değil mi? Böyle bir sıkıntı var, o anlamadım. Şimdi kitap okumaya başladığım zaman da gideceğinden dolayı endişe ediyorum. Ben bunu böyle bir sohbet yayını olsun ve ben bunu bir çekeyim. Çekimini yapayım ve yükleyeyim. Bugünkü başka bir yayın olmuş oldu. Dediğim gibi bu uzun aradan sonra bir merhaba demiş olduk ve buluşmuş olduk. Böyle bakalım. Evet, bugün daha çok ben de orada yorumları merak ediyorum. Bugün daha çok konuşma olsun. Evet. Bakın, aslında bugün size göstereyim. Bana kitaplar geldi. Ay. Ve kitaplarda şöyle bir sürü, yani evet, biraz konuşmak terapi gibi oluyor da diye düşündüm. Yani üye grubumda yapmıştım. Bakar mısınız şuna? Bu ne biliyor musunuz? Bu Mahabharata. Şu kadar. Bunlar. Bu 4 cilt. Yani şu zaten üçüncü cilt, şu iki kitap. Dur bakayım. En üstteki birinci cilt, ikinci cilt. Yani bunlar yeni geldiği için ben bunları yapmadım. Yerleştirmedim daha. Ya şunlara bakarsanız bunlar da yeniler. Dediğim gibi bunların daha yerleştirmesini yapmadım. Yani Kelt mitleri ile ilgili daha kalın bir kitap var. Kral Arthur. Bu Vahşi Dişilik diye bir kitap.
Bu farklı, masal değil, onu ben okuyacağım. Ya daha okumam gereken bir sürü kitap var da dediğim gibi. Mesela Türklerin şeytani masalları diyor. Bu ilginç. Türk masalları ve İbrani masalları, bunu aldım. Tanrı mitleri. Tanrı mitleri de tanrıçalarla ilgilendiğim için onu da almak istedim, birbirini tamamlasın diye. Ama Mahabharata falan çok işimize yarayacak. Ya tabii canım, Kral Arthur, Green Man hepsi benzer kökten geliyor zaten. Ona bakarsanız. Ha, bakın. Evet öyleymiş. Ben onu, belki parçaları vardır masal. Bir de konu ilgimi çekti ya. Neler var falan dedim yani. Zaten hepsini sadece burada okumak olarak değil de şey olarak da düşünebilirsiniz. Ya tarihte ben çok eski tarihi seviyorum. Şu kütüphane de, yani bu kütüphane benim kitaplarımın çok az kısmı. Bir böyle kiler gibi bir yer var, kombi odası. Yani şunun 4 katı falan kitap da orada var. Yani ama kapalı yerde. Ya kimisi onların romandı, kimisi sanat kitabıydı. Bu dediğim gibi az bir kısmı. Bakayım, evet, yorumları. Arada donuyor mu dedim. Hmm, evet. Ah, bak, biri demiş bu kadının ilgisini benimle sohbet edebilecek insanlar çeker diye. Yani bunu niye sildiniz moderatör? Gayet düzgün bir şey söylemiş. Yani bunları silmenize gerek yok, gerçekten onu söyleyeyim. Yani burada bir sıkıntı yok. Ben şeyi sevmiyorum sadece. Onu yap, bunu yap falan gibi. Ya ben de alıyorum ondan sonra şey gelmiyor, sıra gelmiyor. Ya da zaten bazı kitaplar sadece kaynak kitap olarak kullanılıyor. Böyle bir durum da var. Ya şey, küfür etmeyin ama moderatör birazcık fazla, ya biraz kasıyorsunuz. Gerek yok. Evet, ekran kararıyor, bunu anlamadım. Ay, donmasının sebebi uzaklaştırın falan, öyle bir şey olur mu ya sizde, yani lütfen. O şey olursa zaten ben yazıları göremem. Bugün dediğim gibi sohbet yapıyoruz. Yani evet. Bir dahakine ben ya da sadece şey olarak e, yapacağım. Söyleyin adını. Bir çekim koyacağım, video koyacağım. Yani Yunus Emre paylaşmak istiyorum. Kaç gündür gönlümden geçen o, açıkçası. Ya bir de bakıyorsun hayatına, yani gerçekten o kadar sancılı bir dönemde, o kadar sıkıntılı zamanlarda yaşamış ki. Yani o zaman bizim yaptığımızda böyle şımarıklık oluyor. Katıl yayınları, yani tekrar başladım. O devam edecek öyle işte. Bugünlük kapatayım ben, ama tekrar görüşürüz. Dediğim gibi gözümü ışıktan korumak için yaptım ve ekran kararıyor. Sürekli elimi tutmak zorunda kalıyorum. Biliyorum. Ama özellikle çile çekmek var. Bir de zaten hayatın o şekilde gitmesi var. Yani Selçuklu var, bir yandan Moğollar geliyor. Selçuklular zamanında yaşamış. Yani bir sürü başka şey, dizisini de izlemiştim. Şey, TRT'deki, onu şeyle yapmıştım zaten. E, Yani YouTube'dan izlemiştim. Evet, üyelere özel bir yayın yapacağım. Ne okuruz diye düşünüyorum. Birazdan açacağım yani şu anda. Ama filmi izlemedim, diziyi izledim. Çok iyi tiyatrocular vardı. Yani oradan alacağınızı alırsanız çok güzel diyaloglar da vardı. Ben çok beğenmiştim. Şimdi katıl reklamını yapmanın sırası değil. Katılmış olanlar var. Orada zaten yazıyor. Şu an onu yapmayayım yani. Bununla ilgili konuşmayayım. Dediğim gibi ekran kararıyor. Ben şimdilik izninizi istiyorum. Biraz dertleşelim demiştim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İnşallah daha iyi olacak.
Biraz yani bu şeyler ders olsun falan diyoruz da tabii bunlar çok beylik laflar. Böyle işte. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.